Sağlıksız beslenmeden sigaraya, hareketsizlikten aşırı strese, bozuk uyku düzeninden fazla kiloya. Günlük yaşantımızda bu ve benzeri bazı yanlış alışkanlıklar ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizinde riski artırıyor. Kroner arterler olarak bilinen kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oluşan kalp krizi günümüzde çocuk yaşta da kapıyı çalabiliyor. Bunun yanında kalp krizi halen tüm dünyada ve Türkiye'de görülen ölümlerin en büyük sebebidir. Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 200 bin kişi hayatını kalp krizi nedeniyle kaybetmekte ve bu sayı ne yazık ki her yıl artmaktadır. Oysa kalp krizini büyük ölçüde önleyebilmek mümkün. Acıbadem Bakırköy Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mutlu Güngör, bazı basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleriyle kalbi korumanın ve kalp krizini önlemenin büyük ölçüde elimizde olduğunu belirtiyor. Doktor Mutlu Güngör, kalp krizine karşı alınabilecek 10 önlemi sıraladı ve şu uyarılarda bulundu. 1. İdeal kilonuzda olun. Fazla kilo kalp damar hastalıklarına ve kalp krizine zemin hazırlayan faktörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Toplumumuzda maalesef dengesiz beslenme, hareketsiz ve stresli hayat gibi durumlardan dolayı her geçen gün aşırı kilo sorunu yaşayanların sayısında artış görülüyor. Vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması obezite, 40'ın üzerinde olması da morbid yani ölümcül obezite olarak tanımlanır. Obezite ile mücadelenin temeli düzenli egzersiz ve dengeli beslenmedir. Düzenli yürüyüş yapmayı, az yemeği alışkanlık haline getirmeliyiz. Yeme alışkanlıkları için başlangıçta diyetisyen önerisi alınabilir. Egzersiz, diyet ve medikal tedaviye rağmen hala kilo veremeyen hastalarda hekim gerekli görürse obezite cerrahisi de düşünülmelidir. Ama cerrahi tedavi hiçbir zaman çözüm olarak görülmemelidir. Yeme alışkanlığını değiştiremeyen hastalarda cerrahi sonrası tekrar kilo alındığı unutulmamalıdır. 2. Bel çevrenizi kontrol edin. Kalp krizini önlemek için vücudumuzun ideal kilosunu gösteren vücut kitle indeksi kadar göbek çevresi de önem taşıyor. Göbek çevresi iç organ yağlanmasıyla paraleldir. Yağlanma tipi cinsiyete göre değişmektedir. Erkekler genellikle elma tipi olarak bilinen göbek çevresine, kadınlarsa armut tipi olarak bilinen basen çevresine kilo alırlar. İdeal bel çevresi erkekler için 102 cm, kadınlar için ise 90 cm altıdır. Bu ölçülerin üzeri ise riski artırır. Göbek çevrenizi düzenli ölçerek bu seviyelerin altına inmeye çalışın. 3. Akdeniz usulü beslenin. Akdeniz usulü beslenme kalp ve damar hastalıklarından korunmanın başlıca anahtarlarından biridir. Et ağırlıklı, yağlı, kızartılmış besinlerin yer aldığı beslenme yerine sebze, meyve, balık, kuru bakliyat ve kararında zeytinyağıyla hazırlanan yeşilliklerin yer aldığı Akdeniz usulü beslenmeye geçin. Zeytinyağı antioksidan etkisiyle damar sertliğini azaltır, doymamış yağ olduğu için kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Beslenmede besin değeri yüksek, lifsel yapıda omega-3 içerikli düşük karbonhidratlı gıdalar tercih edilmelidir. 4. Tansiyonunuzu kontrol altında tutun. Damarın içindeki basınç tansiyon olarak tanımlanır. Tansiyon ne kadar yüksekse damar içi yüzeyine olan travma o kadar fazladır. O yüzden kan basıncını yani tansiyonu mutlaka normal sınırlarda tutulması önemlidir. Hipertansiyon tanımı 130/80 mmHg üzeri değerleri ifade eder. Burada unutulmaması gereken konu hem büyük hem de küçük tansiyonun normal sınırlarda olması gerekliliğidir. Bir değerin bile yüksek olması hipertansiyon tanımı için yeterlidir. Kişiden kişiye değişmekle beraber genellikle 135/85 mmHg üzeri değerlerde medikal tedavi gerekliliği vardır. Hayat tarzı değişikliği de tansiyon kontrolünde çok etkindir. Tuzsuz diyet, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, kan basıncı kontrolünde özellikle genç hastalarda medikal tedavi kadar etkin olabilir. Hipertansiyon genellikle klinik şikayet oluşturmadığı için herhangi bir şikayet olmadığı halde ayda bir kez de olsa mutlaka tansiyon ölçümü yapılmalı, 130/80 mmHg üzeri durumlarda bir doktor muayenesi olunmalıdır.
5. Sigarayı bırakmak için gerekiyorsa destek alın. Yapılan sayısız bilimsel çalışma gösteriyor ki sigara kalbin en büyük düşmanlarından biridir. Sigara damarın iç yüzeyinde hasar verir, ayrıca kanın akışkanlığını azaltır. Yani kanda pıhtılaşmayı artırır. Bozulmuş bir endotelde pıhtılaşmanın da artmasıyla beraber damarın tıkanma riski daha fazla olur. Sigara ayrıca hem tansiyonu yükselterek hem de damarlarda büzülmeye sebep olarak yine endotel hasarına katkıda bulunur. Sigara kullanan hastalardaki damarın sertliği çok daha yaygındır. Bacak damar tıkanıklıkları da hemen hemen neredeyse sadece sigara içen hastalarda görülür. Ayrıca sigaranın kanser fizyopatolojisindeki yerini de unutmamak gerekir. Vücutta görülen tüm kanserlerin sebepleri arasında maalesef sigara mevcuttur. 6. Diyabetiniz var mı öğrenin. Diyabet hastalığı kalp damar tıkanıklıklarının en sık sebeplerinden biridir. Kandaki fazla şeker damar iç yüzeyinde birikerek damar sertliğine sebep olur. Dengesiz beslenme, obezite, hareketsiz ve stresli hayat gibi olumsuz durumlardan dolayı diyabet hastalığının görülme sıklığı her geçen gün artmakta ve maalesef daha erken yaşlarda görülmektedir. Ülkemizde pek çok kişi de ne yazık ki diyabet hastası olduğunun farkında bile olmadan yaşamını aslında büyük bir risk altında sürdürüyor. Çünkü diyabet hastalığı da hipertansiyon gibi sinsi seyreder. Hastalığın erken evrelerinde hiç şikayet olmayabilir. Bu da tanıda gecikmelere sebep olur. O yüzden mutlaka belli periyotlarla doktor kontrolü yapılmalı, hastalığın uç organ hasarı oluşturmadan tanı ve tedavisi sağlanmalıdır. Diyabetten korunmadaki en etkin yol dengeli beslenme ve egzersiz alışkanlığının edinilmesidir. 7. Kolesterolünüzü düzenli ölçtürün. Kolesterol vücutta üretilebilen veya dışarıdan gıdalarla alınabilen bir maddedir ve vücut için gereklidir. Örneğin pek çok hormon sentezinde kolesterol kullanılır. Ancak kolesterolün fazlası damar duvarında birikerek damar sertliği oluşumunu başlatan ana sebeptir. O yüzden azı karar, çoğu zarar ifadesi kolesterol için uygun bir tanımdır. Bilindiği gibi iki tür kolesterol vardır. Kötü olarak bilinen LDL kolesterol ve iyi olarak bilinen HDL kolesterol. Damar sertliği yapan LDL kolesteroldür. Normal değeri 130 mg/dl6'dır. Kolesterolün ilaç tedavi gerekliliği hastanın kalp damar hastalığı risk faktörlerine ve kan kolesterol seviyesine göre değişir. Yani kolesterol ilaç tedavileri bireysel tedavilerdir. Hastanın damar yapısına veya risk faktörlerine göre agresif ilaç tedavisi verilebileceği gibi ilaçsız takip de yapılabilir. 8. Fast food ürünlerden ve alkolden kaçının. Fast food ürünlerden, paketli hazır gıdalardan kaçınmak kalp krizini önlemede önemli destek sağlar. Hayvansal yağ oranları ve kalorisi fazla, raf ömrünün uzatılması için katkı maddesi ve tuz içeriği yüksek bu ürünlerin aşırı tüketilmesi obezite, hipertansiyon, kolesterol, diyabet gibi hastalıkların da artmasını kaçınılmaz kılar. Fast food tarzı beslenme, kalp damar sağlığı kadar mide bağırsak sistemi hastalıkları, kanser gibi pek çok hastalığın da oluşmasına sebep olmaktadır. Alkol kullanımı da içerdiği şeker dolayısıyla obezite ve diyet hastalığına yol açmaktadır. Alkol aynı zamanda vücudun sıvı yükünü artırarak kalp yetmezliğinin kötüleşmesine ve çarpıntılara sebep olabilir. 9. Düzenli egzersiz yapın. Mutlaka günlük 45-60 dakika süreli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin. Egzersiz yapmak kan basıncı kontrolüne, diyabet ve kolesterol düzeylerini düşürmeye, ideal kiloya ulaşmaya katkı sağlayarak kalp damar hastalıklarından korunmaya destek olur. Her gün tempolu yürüyüş, yavaş tempo koşu, bisiklet veya yüzme gibi aerobik egzersizler tercih edilmelidir. Yapılan egzersizlerde nabzın yükselmesi, hafif terleme sağlanması, alışveriş gezisi şeklinde olmamalıdır. Yürüyüş sırasında birlikte yürüdüğünüz kişiyle rahat konuşabilmeniz temponuzun yetersiz olduğu anlamına gelir. Koruyucu hekimlik anlamında günlük 1 saat yürüyüş yapmak hekiminizin size vereceği reçeteden çok daha faydalı olabilir. 10. Doktorunuza gitmekten kaçınmayın. Kalp krizi geçiren hastaların büyük bir bölümü kriz öncesi önemli bir şikayet tanımlamaz.
Ayrıca kronik hastalıklarda uç organ hasarı gelişmeden önce klinik bulgu vermeyebilir. Dolayısıyla özellikle risk grubunda olan kişilerin yıllık kontrolleri mutlaka gerekir. Menopoz döneminde 40 yaş üzeri erkeklerde, sigara kullananlarda ve diyabet hastalarında bu kontroller çok fazla önem taşır.